Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 2 şiş dikişsiz makosen tarzı çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde koyu pudra ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. 2 renk ile yapmış olduğum makosen tarzı patiğim. Patiğimizin hanımlar gördüğünüz üzere hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımız bu şekilde. Patiğimizin topuk kısmı böyle. Ön bölümü gördüğünüz üzere bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimize taban kenarlarından başlayacağız hanımlar. Bu renkli ipimiz ile ipimin ucunda ortalama 1 metre kadar bir ip bırakıyorum. İlmeklerimizi atacağım. Bu şekilde 95 ilmek olarak başlıyoruz. Altı ilmek oldu. 7. Böyle 95 ilmeğimizi tamamlayalım gelelim. 95 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Burada bir miktar ipimiz kaldı. Bu ipimizi bekleyebilir. Tabanda yine aynı ipi kullanacağız. Onu kesmeye gerek yok. Bu aşamada hanımlar bu ilk ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerimi ilk sıramızda düz olarak öreceğim. Hepsini düz örüyorum. Şöyle baktığımızda şurada haroşa görüntüsü oluyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde olduğumuzu şöyle anlıyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi patiğimizin şu bölümündeki desenlerimizi yapacağız hanımlar. Bu desenimizde bir diş haroşa yapıyoruz. 2 sırada bir düz bir ters lastik uygulaması yapıyoruz. Desen böyle oluşuyor. Bakın ön yüzde şu anda bir diş haroşamız var. Şimdi desenimizi yapacağız. Kenar ilmeğini alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bu şekilde bir düz bir ters olacak şekilde devam edeceğiz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Bu ikinci sıramız oluyor hanımlar lastik örgüde. Bu sıramızda yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde de ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın hemen burada bir ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Yanındaki bir düz ilmeği düz örüyorum. Bir ters, bir düz. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. İki sıra boyunca bir düz bir ters lastik uygulaması yaptık. Şimdi bir diş haroşa olacak şekilde ilmekler örülecek. Ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerin tamamını düz örünce bir diş haroşamız oluyor. Şu anda ön yüzdeyim hanımlar. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz yani haroşa olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğini aldıktan sonra ilmeklerimi yine düz öreceğim. Böylece bir diş haroşa düşecek. Bu şekilde tamamını düz örüyoruz hanımlar. Şöyle ön yüzden baktığımızda bakın haroşamız burada görünüyor. Sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar, geri dönüyorum. Şimdi tekrardan alttaki modelin aynısını yapacağız. Bir düz bir ters lastik olacak. Kenar ilmeğinden sonra ilmekler aynı hizada olacak hanımlar. Bakın bu ilk ilmeğimi düz örüyorum. Şu alta bakıyorum. Yanındaki bir ilmeği ters örüyorum. Bir ilmek düz, bir ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Düz ilmekler aynı hizada gidiyor. Bakın alt ile ters ilmekler de aynı hizada gidecek. Model bu şekilde yapılacak hanımlar. 2 sıra bir düz bir ters lastik yapacağız. Ardından da bir diş haroşa yapacağız. Model böyle oluyor. Hanımlar ben bu patiğimin şu kenarına, şu bölüme toplamda
1, 2, 3, 4 tane şu bir düz bir ters modelleri saydım. Bakın şundan bir tane yaptık. İkinciyi başlattık. Bu modelden toplamda 4 tane yapacağız. Dördüncü bitince üzerine bir diş haroşa örmeyeceğiz hanımlar. Ardından bu patiğimizin üst bölümünü öreceğiz. Şimdi burada şu bir düz bir ters modelden 4 tane olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, şuraya bir düz bir ters olan modelden toplam 4 tane yaptım. Geldim 1, 2, 3 ve 4. Gördüğünüz gibi modelimiz burada tamam. Şimdi hanımlar bu aşamada kenara 27 adet ilmeğimi yine bu renkli ipim ile haroşa yani düz örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 27 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 ilmeğimi renkli ipim ile ördüm. Şimdi kremimi alacağım. Orta bölüme de hanımlar tam olarak patiğimizin şu üst bölümüne geçtik. Şuraya da toplamda 41 adet ilmek öreceğim. 41 ilmeğin 15'i şu orta kısma denk gelecek. Orta kısmı 15 ilmekle örülecek. Bu sağ ve sol tarafta da 13'er ilmek olacak. Toplamda 41 ilmek. Şöyle krem ipimle ortaya 41 adet ilmeğimi örüyorum. Şu birinci ilmeğim, şu 2. Hemen hanımlar şurada krem ipimin ucunu şuraya düğümleyeceğim patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle 41 ilmekte krem ile örüyoruz. 2 oldu. 3, 4, 5, 6. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. 7, 8, 9, 10. Düz olarak örüyorum hanımlar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41 ilmek ördüm. Saydığımızda burada da 27 ilmek kalıyor. Sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25, 26 ve 27. O 27 ilmeği örmeyeceğiz. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Patiğimizin bu bölümünde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğimle birlikte ilmekleri ters öreceğiz. Sayarak gideceğiz. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. 13. ilmekte hemen öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Patiğimizin bu bölümündeki kesimi ters taraftan yaptık hanımlar. Arka yüzde olduğumuz için bu 2 ilmeği tersten kestik. Şimdi bu kesim yaptığım ilmek ile birlikte toplam 14 ilmek öreceğim. 15. de tekrar kesimi yapacağım. Patiğimizin şu üst bölümünü öreceğiz şimdi. Şu kesim yaptığım ilmek 1. Sayarak gidiyorum yine. Şu ikinci ilmeğim. Şu 2, 3, 4, şu 5. ilmeğim, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm. 15. de öndeki 2 ilmeği yine tersten keserek örüyorum. 14 ilmek ördüm. 15. de kesim yaptım. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. 15 ilmek olarak patiğimizin şu üst bölümünü yapacağız. Her seferinde 14 ilmek öreceğiz. 15 de kesimi yapacağız. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi 14 ilmek öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini ön yüzdeyim düzden kestim. Kesimden sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim.
Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğim. Sayarak gidiyorum. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ilmeğe geldim. Bunda da yandan da bir ilmek alıyorum. Arka yüzde olduğum için ikisini tersten kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndük hanımlar. Yine aynı işlemi yapacağız. Bakın ortadaki 15 ilmekle kenar arasında şöyle bir ayrık görüntü var. Her seferinde ilmek saymaya da gerek yok. Bu orta bölümde şurada son bir ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu üst bölümde son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmek örüyoruz. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini keserek örüyoruz. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle baktığımızda orta bölümüyle bakın şu kenar arasında şöyle boşluk bir görüntü var. Burada son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini tersten kestim. Kesimden sonra geri döndük. Yine aynı işleme devam edeceğiz hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. 14 ilmeği ördükten sonra 15. ilmekte ön yüzdeysek eğer düzden kesim, arka yüzdeysek de tersten kesim yapacağız. Bakın son ilmeğimi örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Patiğimizin üst bölümü bu şekilde yapılacak. Biz bu kesme işlemine hemen burada ve burada krem ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Yanlardaki 27'şer renkli ilmeklerimiz örülmeyecek kalacak. Şimdi patiğimizin üst bölümünü bu krem ilmekler bitene kadar sizlere gösterdiğim gibi keselim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bu kenarlardaki krem ilmeklerin bitene kadar patiğimin üst bölümünü ördüm geldim. Şimdi krem ipimiz burada bekleyecek. Bu renkli ipimi elime alıyorum. Buradaki ilmeklerimi yine bu şekilde düz örmeye devam edeceğim. Bakın krem ilmeklerimi düz örüyorum. Krem ipimiz beklesin, kesmeyelim onu. İlmeklerimizi düz olarak örmeye burada devam ediyorum. Şu kremimi de ördükten sonra bakın şu arada bir boş görüntü olmasın diye şuradan ilmek arasına girdim. Bakın şuradan. Buradan çıkarttığım ilmeği hemen sıradaki ilmek ile birlikte keserek örüyorum. Bakın kenarda delik bir görüntü oluşmuyor böylece. Diğer ilmeklerimizi de sıra sonuna kadar yine düz olarak öreceğim. Sonuncu ilmeği de ördüm. Şöyle baktığımız anda hanımlar şu alt modele en son bir düz bir ters 2 sıra örmüştük. Ardından ön yüzde ilmekleri tekrardan bakın sıra sonuna kadar düz örmüş olduk. Yeniden buraya bir diş haroşa düşmesi için geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerin tamamını yine düz olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi buraya kadar ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar düz ördüm. Burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi şuradaki modelin aynısını tekrardan yapacağız hanımlar. Tam olarak bakın şu bölümü yapıyoruz. Orta bölümü. Aynı modeli devam ettireceğiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra yine sırasıyla ilmeklerimi bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi bir düz bir ters yani gördüğümüz şekilde öreceğiz. Tekrar ön yüze geleceğiz hanımlar. Yeniden ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi bir düz bir ters olacak şekilde ördüm. Şimdi tekrar buraya bir diş haroşa daha yapacağız. Artık modelde son sıramız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Yine ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar düz örelim. Arka yüzde de tekrar düz olarak örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, buraya bir diş haroşamı da ördüm geldim. Patiğimizin şu orta bölümündeki
deseni de bitirdik. Şimdi hanımlar kesim işlemi yapacağız. Kenardan 27 adet ilmeğimi keseceğim. İlmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz hanımlar. 27 adet kesim yapacağım. Bakın şu ikişer ikişer topluyorum. Birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. 27 adet ilmeğimizi kestik hanımlar. Şimdi şu krem olan bölümü yapacağım. Burada şöyle krem ipimi alttan alıyorum. Kesmemiştik çünkü. Buraya hanımlar orta bölüme yine üst bölümde 15 ilmeğimiz vardı. 15 ilmek krem ipim ile öreceğim. Bakın şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4. Bu aşamada şöyle renkli ipimi de kremin üzerinden atlatıp yakınlaştırıyorum. Çünkü diğer tarafta kesim yapacağız. Renkli ipi kullanacağız. Renkli ipimi yakınlaştırarak götürüyorum. 5. kremimi ördüm. 6, 7. Tekrar şöyle pembeyi yakınlaştıracağım. 8, 9. Yarım ilmek aldım. Tekrar örüyorum. 9, 10, 11. Yine pembeyi yakınlaştırdım. 12, 13, 14, 15 ilmek de burada krem ipim ile ördüm. 5, 10, 15. Krem ipimi hemen şurada bırakacağım. Şöyle tekrar pembemi alıyorum hanımlar. Diğer ilmeklerimi de kesmeye devam ediyorum. Burada krem ilmekler beklesin. Bu pembe ilmeklerimi ikişer ikişer kesiyorum. Şöyle biraz pembe ip arkada esnek kalsın. Bu kremli bölümü yoksa gerdirir. Model güzel düşmez. Kalan ilmeklerimi de yine aynı şekilde ikişer ikişer toplayarak keseceğiz. Zaten bu kenarda da 27 ilmeğimiz kalmıştı. Hepsini keseceğiz hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını keselim. Ardından bu kenara bir zincir atıp ipimizi de kesip gelelim hanımlar. Bu tepe bölümünü birlikte yapalım. Evet, ilmeklerimin tamamını kestim. Geldim hanımlar. Şimdi orta bölümü yapacağız. 15 ilmek üzerinden orta bölümü yapıyoruz. Bu bölümde hanımlar tam olarak bahsettiğim yer şurası. Bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız burada. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Şu anda arka yüzdeyim. Lastikte ilk sıramız. Burada bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ters, bir düz. Tamamını bu şekilde örüyorum. Bir ters ve son kenar ilmeğimi düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Lastikte ikinci sıramızı yapacağız. Bu lastikte şöyle bir yöntem uyguladım hanımlar. Şöyle cezveli lastik denilen lastiği kullandım. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arkada, karşıda. Düz ilmeklerimi örmeden alıyorum. Ön yüzde, ters ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde düz ilmeklerimi örmeden alıyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi örmeden alıyorum. Şöyle ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düzleri örmeden alıyorum. Ters ilmekleri ters örüyorum. Ön yüzde lastiğimizin ikinci sırası bu şekilde örülüyor hanımlar. Bakın düz ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Son kenar ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde lastiğimizin üçüncü sırası. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra bakın bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi bir düz bir ters örüyoruz. Sadece ön yüzde düz ilmekleri örmeden şişimizi alıyoruz. Lastiğimizde şimdi ön yüzde dördüncü sıradayız. Yine kenar ilmeğinden sonra düz ilmeğimi örmeden aldım. Tersimi örüyorum. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Bu şekilde ön yüzde lastik bölümünü yapıyoruz. Bir ters, bir düzü örmeden aldım. Bir düz örmeden alıyoruz. Tersleri ters örüyoruz. Son kenar ilmeğini düz ördüm. Arka yüzde lastikte 5. sıradayız. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir ters bir düz olacak şekilde.
Toplamda 7 sıra yaptım hanımlar. Şu anda arka yüzde 5. sıradayız. Son ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzde 6. sıradayız hanımlar. Yine kenar ilmeğinden sonra ön yüzde düz ilmeklerimi örmeden alıyorum. Aralardaki ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde lastiğimizde 7. ve sonuncu sıradayım. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bir ters, bir düz. Lastiğimizin son sırasını arka yüzde bu şekilde yapıyoruz. Sonuncu ilmeği de ördüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Patiğimizin şu bölümünü tamamladık. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz. Hanımlar, buradaki ilmeklerin tamamını keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. En son şuraya bir zincir çekip krem ipimi de artık kestim. Şimdi patiğimizin bu bölümünden başlayarak tavanına geçiyoruz. Öncelikle bu renkli ipimi, şu ucunda kalan ipimiz vardı başlangıçta, ona düğümlüyorum. Hanımlar, patiğimize bu bölümden 95 ilmek olarak başlamıştık. 95 başladığım yerden tekrardan bakın ipin geldiği yere şişimi takarak ilmek çıkarıyorum ilk ilmeğimi. 95 ilmek başladığım yerden sırasıyla girerek 95 ilmek çıkaracağım. İlmeğin iki kanadına birden girerek bakın ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde taban bölümümüz daha sağlam olur. Şöyle sırasıyla girerek buralardan ilmekler çıkaracağız. Burada hanımlar 3, 6, 9 ilmek olmuş. Diğer uca kadar toplamda 95 ilmek çıkaracağız. Şimdi ilmeklerimizi diğer uca kadar çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar 95 ilmeğimi çıkarttım geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu: geri dönüyoruz. Arka yüzde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerin tamamını hanımlar düz olarak öreceğim, yani haroşa olarak. 95 ilmek çıkartmıştık. 95 ilmeğimizi sıra sonuna kadar bu şekilde düz örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi şu burun kısmından başlayarak tabanımızı öreceğiz. Öncelikle tabanımızı yapmak için buruna 9 ilmek ayıracağız. Şişimde 95 ilmeğim vardı. 9 ilmek burun kısmına ayırınca geriye 86 ilmek kalıyor. 86 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca yanlara 43'er ilmek düşüyor. Öncelikle hanımlar, bu aşamada kenardaki ilk 43 ilmeğimizi öreceğiz. Bu şekilde yine düz örgü uygulaması yapıyoruz. Bu kenara 43 ilmeğimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, 43 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmı için 9 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saydığımız anda bu sol tarafta da 43 ilmek kalıyor. Şimdi 9 ilmek ördükten sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Buruna ayırdığımız 9 ilmeği tekrar öreceğiz. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tekrardan geri döndük. 9 ilmek ile hanımlar şuraya bir diş haroşamızı ördük. Patiğimizin tabanı 15 ilmekle yapılacak. Burada 15 ilmek olana kadar yanlardan ikişer ikişer ilmekler keseceğiz. Kestiğimiz ilmekleri ortaya ekleyeceğiz. Şimdi ön yüzdeyim. Yapacağımız işlem şu: İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi yan taraftan hanımlar şöyle 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Kesim yaptığım ilmeği ortaya ekledim. Ortada 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi de buradan 2 adet ilmek kenardan keserek örüyorum. Kesim yaptığım ilmeği de ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum. 15 olana kadar devam edeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hemen şuradan 2 adet ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledik. Ortada 12 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Şimdi ortadaki 12 ilmeği öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 ve bu taraftan 2 adet ilmek keserek ördüm. Ortaya ekledim. Bunu da 13 oldu. Geri dönüyorum yine. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 13 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 5. ilmeğim 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan taraftan yine 2 adet ilmek keserek ördüm. Ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 14 oldu. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. 14 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve yandan 2 adet ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledim. Ortada 15 ilmeğimiz oldu. Artık 15 ilmek üzerinden tabanımız örülecek hanımlar. Ya bu aşamada yapacağımız işlem şu. Tabanda 15 ilmek var. 14 ilmek öreceğiz. 15. de kesimi yapacağız. İpimiz yine karşıda ilk ilmeği örmeden aldık. 14 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmekte yandan da bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. 15. de kesimi yaptık. Geri dönüyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. 14 ilmek örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. de yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrardan geri dönüyoruz hanımlar. Her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Taban ile kenar arasında ayrık bir görüntü var. Bu tabanda son bir ilmek kalana kadar saymadan örelim şimdi. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. Bakın son bir ilmeğim var. Bunu örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri döndük. Burada da yine taban ile kenar arasında ayrık bir görüntü var. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim tabanımda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Bakın tabanda yine son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyoruz. Patiğimiz 15 ilmek üzerinden tabanımız bu şekilde kesilecek. Hanımlar biz bu kesme işlemine bu sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı sizlere anlattığım gibi örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı 15 ilmek olarak ördüm ve geldim. Şimdi 15 ilmekle patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Yani şu bölümü. Yine haroşaya devam ediyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu ikisini keserek ördüm. Kesim yaptığım için 14 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın kenar ilmek yerlerimiz var. Şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmek oldu. Bu şekilde hem arka bölümü örmüş oluyoruz hem de arka bölüm kenarlara eklenmiş oluyor. Geri dönüyorum hanımlar. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine ikisini keserek örüyorum. Ardından geri döneceğim. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken dönüyorum, ön yüzde çıkarıyorum. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Diğer ilmeklerimi yine öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Patiğimizin arka bölümünü böyle yapıyoruz. Son 2 ilmeğimiz kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarıyorum. Geri dönüyoruz. Yine ilk ilmeği örmeden aldık. Aynı işleme devam edeceğim. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm hanımlar. Hemen şurada ilk sıradaki kenar ilmek yerine girerek şurası. İlmek çıkarıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oluyor.
Patiğimizin arka bölümü bu şekilde yapılıyor hanımlar. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Yani şu iki uca gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arkasını bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Şimdi artık ilmeklerimi keseceğim. Yine ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Hemen şu ipimin ucunda keserken gizleyerek götüreceğim. Bu aşamada hanımlar dilerseniz tığ ile de kesim yapabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa tığ ile de şöyle kesim yapabilirsiniz. Hemen tığımı aldım. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Şöyle ikişer ikişer toplayarak ilmekleri böyle kesiyoruz. Kesimimizi yaptık. Bu şekilde. Ardından kenar oyamız var. Böyle tek sıradan oluşan bir kenar oyası gittim patiğime. Kenar bölümü daha sert sağlam olsun diye. Son ilmeğim kaldı, onu da kestim. Burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen dibine batarak şöyle burayı düzlüyorum. Patiğimizi normalde bitirdik hanımlar. Şu şekilde tek sıradan oluşan bir kenar oyamız var. Hemen nasıl yapıldığını da göstereyim. Şöyle ki hanımlar, ipimi tığıma doluyorum. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkarıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doladım. Kenar ilmek yerine batarak sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. İpimi tığıma doluyorum. Kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkarıyorum. Ve tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum. Bu şekilde yapılıyor patiğimizin kenar bölümü. Bu şekilde patiğimizin çevresini dolanacağız hanımlar. Şu üst bölümün dahil, bakın burada da kenar ilmek yerleri var. Buralara da sırayla girerek aynı işlem yapılacak. Ta ki ilk başladığımız yere kadar dolanıp geleceğiz. Kenar oyamızı bu şekilde tamamlayalım ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar, kenar oyamı yaptım, geldim patiğimin çevresini bu şekilde dolandım. Şimdi buraya bir tane zincir çekip artık ipimi kesiyorum. Patiğimizi böylece tamamladık. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Şu arka ilmek aralarını böyle sıkılayarak ipimin ucunu güzelce gizliyorum. Bu şekilde. Evet, patiğimiz bitti. Hanımlar, görüntü itibariyle bakın patiğimiz şöyle. Hemen şöyle göstereyim. Bu. Patiğimiz böyle duruyor. Haroşa örgü olduğu için bakın gayet de esnek, ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Bir de ayağımızı da görelim. Patiğimizin duruşuna bakalım. Çok güzel bir model oldu hanımlar. Çok şık, tatlı bir model oldu. Gayet de kolay. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, patiğimizin mankendeki duruşu da bu şekilde gördüğünüz gibi. Ayakkabı tarzı. Çok şık, çok zarif bir patik oldu. Kenar oyası yapınca şu üst bölümde çok sert, düz durdu. Model bu şekilde. Tabanımız, topuk kısmı. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.